Herkese merhaba. Bugün vücudumuzun o inanılmaz savunma mekanizmasının yani antikor fabrikasının tam kalbine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu son derece sofistike sistemdeki arızaları yani B hücre immün yetmezliklerini hep birlikte mercek altına alacağız. Hiç düşündünüz mü? İşte bu soru bugün çözeceğimiz gizemin tam da merkezinde yer alıyor. Cevap nerede mi gizli? Bağışıklık sistemimizin B hücreleri adını verdiğimiz o özel işçilerinin çalışma şeklinde ve onların kurduğu o muazzam antikor üretim hattında. Hazırsanız hadi dalalım. Bakın, temel sorunumuz tam olarak bu. B hücre yetmezliği dediğimiz şey aslında antikor üretim hattının bozulması demek. Antikorlar olmadan vücudumuz Streptococcus pneumoniae gibi sinsi, üzeri bir kapsülle kaplanmış bakterileri yok edilmesi için işaretleyemez. Düşünün ki bu kapsül bakteriyi adeta bir görünmezlik pelerini gibi saklıyor. Ve antikorlar olmadan bağışıklık sistemimiz onu fark edemiyor bile. İşte bu durumda sürekli tekrarlayan enfeksiyonlara kapı aralıyor. Peki bu yolculukta bizi neler bekliyor? İşte yol haritamız. B hücre üretim hattındaki yolculuğumuzda her bir bölümde işlerin nerede ve nasıl ters gidebileceğini adım adım inceleyeceğiz. Her durak farklı bir arıza noktasını temsil ediyor. Öncelikle, antikorlar neden bu kadar önemli bunu anlamamız lazım. Özellikle IgG ve IgM antikorları, opsonizasyon dediğimiz kritik bir süreçle kapsüllü bakterileri temizlemede hayati bir rol oynuyor. Opsonizasyon ne demek biliyor musunuz? Kelimenin tam anlamıyla yemeğe hazırlamak demek. Yani antikorlar tehlikeli bakterileri işaretliyor ve bağışıklık sisteminin diğer hücreleri tarafından yutulacak lezzetli bir lokma haline getiriyor. Onlar olmadan ilk savunma hattımız tamamen çöküyor. Şimdi fabrikamızdaki ilk büyük arızaya geliyoruz. Üretimin en erken aşamada yani en başta tamamen durması durumu. Bu B hücre yetmezliklerinin en klasik ve bize en çok şey öğreten modeli. Önce işlerin normalde nasıl yürüdüğüne bir bakalım değil mi? Kemik iliğinde bir B hücresi önce bir taslak yani pro-B hücresi olarak başlıyor. Sonra ilk montaj aşaması olan pre-B hücresine dönüşüyor ve en sonunda da göreve hazır olgun bir B hücresi haline geliyor. Her şey tıkırında. İşte işin ilginçleştiği nokta tam da burası. Tüm bu devasa arıza tek bir bozuk parçadan kaynaklanıyor. BTK enzimi. Bu enzim montaj hattında bir sonraki adıma geçişi sağlayan anahtar gibi. Eğer bu anahtar bozuksa ne olur? Üretim hattı tamamen durur. BTK mutasyonunun yarattığı o domino etkisini burada çok net görüyoruz. İlk domino düşüyor, yani üretim duruyor. Sonuç? Kanda hiç olgun B hücresi kalmıyor. Bu da ikinci domino olarak antikor seviyelerinin sıfıra yakın olmasına yol açıyor. Zincirleme reaksiyon devam ediyor. Lenf düğümleri gelişemiyor ve yapılan aşılar tamamen etkisiz kalıyor. Klinik tabloda bu mantığı kusursuz bir şekilde takip ediyor. Bebekler hayatlarının ilk 6 ayında annelerinden bir hediye olarak aldıkları antikorlarla korunuyorlar. Ama bu koruyucu kalkan zamanla ortadan kalktığında ve kendi antikor fabrikaları da çalışmadığı için tamamen savunmasız kalıyorlar. İşte o zaman da tekrarlayan enfeksiyonlar başlıyor. Fabrikamızın bir sonraki aşamasına geçelim. Tamam, diyelim ki ilk aşamayı geçtik. Olgun B hücrelerimiz var, üretim hattının ilk kısmı çalışıyor. Ama sorun bu sefer bu hücrelerin farklı antikor türleri üretmek için uzmanlaşması gereken noktada yaşanıyor. Bakın, B hücreleri ilk olarak IgM adında genel amaçlı bir antikor üretir. Bu sanki bir ilk müdahale ekibi gibi, her yere koşar. Ama etkili bir savunma için bu IgM'yi vücudun farklı bölgeleri için özelleşmiş IgG veya IgA gibi uzman antikorlara dönüştürmeleri gerekir. İşte biz bu sürece sınıf değişimi diyoruz. Hiper IgM sendromu temelinde bir iletişim hatasıdır. B hücresi sınıf değiştirmeye hazır, bekliyor. Ama T hücresi ona tamam şimdi IgG üret komutunu veremiyor. Neden? Çünkü ZD40L proteini yani bu komutu taşıyan elçi arızalı ve mesaj asla yerine ulaşmıyor. İki hücre arasındaki bu kritik diyalog tamamen kesilmiş oluyor. Bu grafik durumu mükemmel özetliyor değil mi? B hücreleri komut alamadığı için ne yapıyor? Sürekli varsayılan antikoru yani IgM'yi üretmeye devam ediyor. Bu yüzden IgM seviyeleri normal hatta yüksek. Ama uzman antikorlar olan IgG ve IgA seviyeleri yerlerde sürünüyor. Şimdi gelelim en sık görülen primer immün yetmezliğe.
Selektif IgA eksikliği. Burada sorun daha da spesifik. Fabrika genel olarak çalışıyor, çoğu antikoru üretiyor ama kritik bir ürün hattında arıza var. Vücudumuzun dış dünyayla temas ettiği en önemli yüzeyleri, yani mukozaları koruyan IgA kalkanını üretemiyor. Sonuç, kişi tekrarlayan solunum ve sindirim yolu enfeksiyonlarına çok daha yatkın hale geliyor. Ve geldik üretim hattımızdaki son büyük arızaya. Bu durumda B hücreleri üretilmiş, olgunlaşmış, her şey yolunda gibi görünüyor ama son ve en önemli görevlerine, yani seri antikor üretimine geçmeyi bir türlü başaramıyorlar. CVD'nin temel problemi işte tam olarak bu. Fabrikada işçiler var, yani B hücreleri mevcut ama antikorları seri üreten plazma hücrelerine dönüşme yetenekleri bozuk. Genellikle T hücrelerinden yeterli yardımı alamadıkları için bu son dönüşümü başaramıyorlar. Yani en kritik nokta şu, işçiler var ama son ürünü paketleyip raflara gönderemiyorlar. CVD'nin kliniği gerçekten de oldukça karmaşık. Genellikle genç erişkinlikte 20'li 30 yaşlarda ortaya çıkıyor. Antikor eksikliği tabii ki tekrarlayan enfeksiyonlara yol açıyor ama sistemdeki bu genel düzensizlik, bağışıklık sisteminin kendi kendine saldırdığı otoimmün hastalıklara ve hatta kansere bile yatkınlığa neden olabiliyor. Peki bu kadar farklı fabrika arızası var. Klinisyenler bunları nasıl ayırt ediyor, nasıl teşhis ediyorlar? Şimdi doktorların bu hastalıkların planlarını nasıl okuduğuna ve doğru tanıyı nasıl koyduğuna odaklanacağız. Bu tablo tüm anlattıklarımızın harika bir özeti. Adeta bir dedektifin ipucu defteri gibi. Her hastalığın temel arızasını ve laboratuvardaki en belirgin ipucunu yan yana gösteriyor. Bakın CD19, B hücrelerinin üzerindeki özel bir barkod gibidir. Bruton'da bu barkoda sahip hücre hiç yok. Hiper-IgM'de B hücreleri var ama sadece tek tüp antikor üretiyorlar. GVID'de ise B hücreleri var ama antikorları genel olarak düşük. İşte bu tablo, arızanın nerede olduğunu anlamanın anahtarıdır. Tanı süreci de bu mantıksal sırayı izliyor. Doktorlar adeta birer dedektif gibi bu adımları takip ediyor. Önce antikor seviyelerine bakılıyor. Eğer düşükse ikinci adım B hücrelerinin sayısı kontrol ediliyor. Bu sayım, akış sitometrisi adı verilen ve hücreleri üzerlerindeki o CD19 barkoduna göre tek tek sayabilen bir cihazla yapılıyor. Sonra mevcut B hücrelerinin aşıya yanıt verip vermediği test ediliyor ve son adımda da genetik analiz, arızalı parçanın tam olarak ne olduğunu ortaya koyuyor. Son olarak, peki bu kadar arızadan bahsettik, çözüm ne? Bu arızalı fabrikayı nasıl onarabiliriz? Şimdi tüm öğrendiklerimizi bir araya getirme zamanı. Tedavinin mantığı da doğrudan sorunun kendisine yönelik. Eksik olan ne? Antikor. O zaman ne yapıyoruz? Dışarıdan, damardan hazır antikor veriyoruz. Yani IVIG. Enfeksiyon riski yüksek mi? O zaman koruyucu antibiyotikler kullanıyoruz. Ve bazı ağır durumlarda fabrikayı temelden tamamen yeniden kurmak için kök hücre nakli bir seçenek olabiliyor. Ve işte bugünden aklınızda kalmasını istediğim en önemli fikir bu. B hücrelerinin o gelişim, uzmanlaşma ve antikor salgılama yolculuğunu anladığınızda bu karmaşık görünen hastalıklar artık bir sır olmaktan çıkıyor ve son derece anlaşılır bir mantığa oturuyor. Bu soruyla sizi baş başa bırakıyorum. Bugün öğrendiğimiz bu mantığı bağışıklık sisteminin diğer kısımlarına uygulamayı bir düşünün. Bir sonraki sefere kadar öğrenmeye ve merak etmeye devam edin. Hoşça kalın.